Gökçetepe kampındayız. Ne yazık ki çok rüzgar var. Bu gece yıldız fotoğrafı çekmeyi planlıyorum ve bunu nasıl yapacağımı anlattığım 2 tane video yapıyor olacağım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bütün prosesi şu anda anlatmaya çalışacağım biraz. Biraz fazlaca rüzgar var. Ses kalitesi kötü olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi birincisi ne yapmak istiyoruz? Yıldızlı bir manzara fotoğrafı çekmek istiyoruz aslında. Sadece bir yıldızlı gökyüzü fotoğrafı pek bir işimize yaramıyor. Çok da güzel bir görüntü değil. O yüzden hem ön elementinin olduğu, background olarak da yıldızlı bir gökyüzünün olduğu bir görüntüye ihtiyacım var. Bu ne demek? Demek ki ortamda dolanıp ön element olarak işe yarayabilecek güzel bir şey bulmam lazım. Bu bir ağaç olabilir, bir kaya olabilir, belki bu bankın kendisi olabilir. Herhangi bir ilginç bir objeye ihtiyacımız var ön tarafta. Ön tarafı olmayan fotoğraf manzarada pek hoş değil. Yani biraz katmanlara ayırmanız gerekiyor fotoğrafı. Yani bir ön elementiniz, bir arka elementiniz olması lazım. Foreground ve background. Şimdi biraz ortamda dolanacağım ve gece için kompozisyonumu şimdiden yapacağım. Kompozisyonumun nasıl olduğunu belirledikten sonra gece aynı noktaya gideceğim. Bugün saat 10 gibi Samanyolu görünüyor olacak. Background elementi olarak Samanyolu'nu kullanacağım. Foreground'da da büyük ihtimal sahile ineceğim şu aşağıda ve sahildeki bir takım kayalıkları çekmeye çalışacağım. Ön plana koymaya çalışacağım. Fotoğrafı nasıl çekeceğim? Yıldızlı bir gece hayal edin. Yıldızlar aslında dünyanın dönüşüyle beraber dönüyor olacaklar. Yani gökyüzündeki yıldızlar kutup yıldızı yerinde kalmak üzere böyle hareket ediyor olacaklar. Bu nedenle belirli bir sürenin üzerine pozlarsanız, mesela 10 saniyenin üzerinde pozlarsanız, işte lensinizin ne olduğuna da bağlı ama genelde 10 saniye civarında ötesine pozladığınızda yıldızlar birer çizgi halinde çıkıyorlar. Biz bunu sevmiyoruz. Nasıl istiyoruz? Aynen gözümüzle gördüğümüz gibi yıldızlar birer nokta halinde olmalı. Mesela 1 dakika pozladığımı düşünün, hareket ediyor olacak. Daha kısa pozlayabilmem için ne yapacağım? ISO'yu arttıracağım. ISO'yu arttırdığım zaman ne olacak? Fotoğraf feci şekilde grainli olacak. Okey, şimdi sıkıntımız bu. Bunun çözümü ne? Yüksek ISO'da çok fazla grainli olmasına pek aldırış etmeden 50 civarında fotoğraf çekeceğiz. Mesela 6400 ISO'da 50 civarında fotoğraf çekeceğiz. Ve bu fotoğrafların hepsi Photoshop'a yükleyip yıldızları birbirinin üzerine denk gelecek şekilde birleştireceğiz fotoğrafları ve sonunda temiz bir gökyüzü fotoğrafı elde edeceğiz. Ve noise'suz olacak. Şimdi bu ikinci kısım. İkinci videonun girişinde daha net anlatırım. Ama burada şu anda sahada yapmamız gereken şey kompozisyonu bulmak. Ön element bulmak bir tane. Güzel bir, ilginç bir kompozisyon bulmak. Samanyolu'nun da gökyüzünde olacağını düşünerek bir kompozisyon bulacağız. Evet, şimdi gidelim. Kompozisyonu bulmaya çalışalım ve kompozisyonu ararken düşüncelerimi paylaşayım size. Evet, burası mükemmel görünüyor. Hemen hemen geldiğim ilk nokta burası. Bir ön elementimiz var. Gayet güzel kayalık formlar var. Anlaşılan deniz dalgaları bu çizgiyi oluşturacak şekilde gidiyor olacaklar. Bence mükemmel burası. Şimdi bir takım uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Cep telefonu uygulamaları. Şu anda ben Samanyolu'nun nerede olduğunu bilmiyorum. Kompozisyonumu nasıl kurabilirim peki? Samanyolu'nun nerede olduğunu bilmeden. Biraz zor. Astronom falan olmam lazım. Bu iş için mükemmel bir takım yazılımlar var, aplikasyonlar. Benim kullandığım aplikasyonun adı Sun Surveyor. Ve bu aplikasyonun en önemli özelliği telefonun kamerasını ve konumunu, gyroskopunu falan kullanarak günün hangi saatinde güneşi, ayı
ya da gökyüzündeki herhangi bir önemli cismi tıpkı Samanyolu gibi nerede olacağını görebiliyorsunuz. Mükemmel bir uygulama. Cep telefonu kamerasını kullanıyor ve o anda güneşin nerede olacağını, Samanyolu'nun nerede olacağını gösteriyor size. Şimdi ayrıca Samanyolu'nun ay ışığından ya da güneş ışığından hangi saatler arasında kurtulduğunu ve ufuktan çıktığını da gösteriyor. Uygulamaya göre bakalım, saat 9'u 17 geçe ile gece 12'yi 20 geçe arası Samanyolu temiz bir şekilde görünüyor olacak. Yani bizim için 3 saatlik bir çalışma zamanı var. Harika, harika. Ve bakalım Samanyolu nereden başlıyor, nerede doğuyor? Çok güzel, harika. Samanyolu tam olarak karşıda oluyor olacak saat 9'da. Saat 11 gibi şu açıda olacak. Neresiymiş o açı? 210 derece güneybatı tarafında olacak. Yani ben şimdi şeyi tam olarak bilebiliyorum. Saat 9'da şöyle başlayıp yavaş yavaş bu tarafa doğru kayacak Samanyolu. Şimdi kompozisyonumu ona göre ayarlayabilirim. Şurada çok güzel bir kayalık var. İkinci bir ön element olabilir bu. Yani bu açıda çekersem eğer fotoğrafı, tripodumu tam bu bulunduğum noktaya kurarsam, denizin çizgileri de bakayım. Evet, neredeyse Samanyolu'yla aynı hizaya geliyor olacak. Deniz dalgalarının yarattığı çizgiler, köpüğünün yarattığı çizgiler. Hatta biraz daha geri bir noktadan, şu noktadan bu tarafa doğru bakarsam mükemmel olacak. Gece yarısı tabii ki de buralar karanlık olacak, zifiri karanlık ve biraz daha rüzgar esiyor olacak. Tamam, bu nokta çok güzel. Burayı sevdim. Şimdi bir iki tane daha alternatif nokta bakmamız lazım. Gece eğer burada beklediğimiz şeyi bulamazsak o alternatif noktalara gidip oralarda da fotoğraf çekmeye, yani bir backup planına ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, biraz önce olduğum noktanın yukarısındayım. O kayalıkların olduğu yerin yukarısındayım. Çok güzel kuru bir ağaç var burada. Ve biraz önce gösterdiğim açıya bakıyoruz yine. Samanyolu yani bu tarafta olacak. Samanyolu'nu bu sefer kadrajı ortalayarak değil de biraz sağına alarak, ağaçla dengeleyerek bir kompozisyon yapabiliriz. Burası da ikinci noktamız. Önceliğim alt taraf olacak. Ama buraya da gelip burayı da çekmek isterim. Biraz yokuş üzerinde, eğim üzerinde ve biraz tehlikeli aslında gece buraya gelmek. O yüzden birinci tercihim aşağıdaki kayalıklar. Ama bir backup plan olarak bir ikinci noktamız daha var. Sahilde bu arada üst üste dizilmiş taşlar vardı. Birileri dizmiş. Güzel böyle bir blok yapmışlar. 50 böyle 80 santim yüksekliğinde falan. Çok güzel yapmışlar. Onu bir ön element olarak kullanabiliriz. Samanyolu'nun gösterdiği şeyde dikey bir kadraj düşünün. O da ilginç bir üçüncü açımız olacak. Evet, gece gideceğimiz noktaları biliyoruz. Şu anda sadece saatin gelmesini bekleyeceğiz. O arada belki gün batımı falan çekebilirdik ama çok ilginç bir gün batımı göremiyorum şu anda. Burada biraz Samanyolu çekmeye konsantre olmuş durumdayım. Evet, gece görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar, saat şu anda sanırım 9.40, 9.50 gibi. Aynen dediğim gibi Samanyolu sabah gösterdiğim noktaya geldi. Yalnız yeterince dik konuma gelmedi bence. Biraz açılı duruyor. Şimdi bir tane fotoğraf çekelim. Ayarlarımı söyleyeceğim size. İlk fotoğrafı çekerken aslında yüksek ISO'yla, işte atıyorum 12800 ISO'yla kısa süreli bir fotoğraf çekebilirim. Şu anda bizim kafa lambalarımızdan dolayı da biraz ön taraf kırmızı duruyor. Ama bakın işte Samanyolu dümdüz bir şekilde kayalıkları gösteriyor. Bence biraz fazlaca aşağıdayız. Kamerayı biraz yukarıya kaldıracağım şimdi. Bir de o açıya bakacağız. Ondan sonra da gereken değişiklikleri yavaş yavaş yapacağız.
Ve belki konumumu da değiştirmem gerekecek. Şimdi bir daha bakalım. Şu anda 10 saniye. F2.8'de 10 saniye. Ve ISO 3200'de çekiyorum. 12800'de 2,5 saniyede fotoğrafı görebiliyor olacağım. Çok grenli bir fotoğraf olacak ama kadraj yaparken bu tarz fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Evet, şimdi bakalım sonsuza doğru fokuslayabilmiş miyim? Evet, fena görünmüyor. Birazcık off ama hiç fena değil. Kompozisyon olarak bunu beğeniyorsam eğer yürüyebiliriz. Bir de fotoğrafı çekerken böyle kafa lambasıyla ışık yapabilirim. Evet, bu patladı biraz çünkü kafa lambam çok güçlü. Ama ön tarafta gördüğünüz gibi bakın çok fazla detay görünür hale geldi. Özellikle suyun içerisindeki kayalıklar. Şimdi bence şöyle yapalım. Biraz daha önde bir noktaya gideyim ben. Buralar biraz tehlikeli çünkü karanlıkta kayalıkların içerisinde göremediğimiz boşluklar var. Evet, şurası hiç fena değil. Makinenin gayet sağlam durduğuna emin olduktan sonra bir daha çekiyorum. Şimdi şunu yapacağım. 30 tane falan fotoğrafı sadece yıldızlar için çekeceğim. Kameranın pozisyonunu hiç değiştirmeden bir tane de mesela bir 10 dakikalık, 15 dakikalık ISO 100'lerde atıyorum F8, F5.6 ile kayalıkları ve denizi çekeceğim. Orta uzaklıkta yani denizin olduğu yerde bir detay yok. Orayı net çekmeye uğraşmayacağım ama bir çeşit focus stacking yapıyorum. Yani sonsuz için, yıldızlar için bir tane. Ardından burada kayalıklar için bir tane uzun poz yapacağım. Bir bakalım duruma göre belki denizin ortasında görmek istediğimiz bir şey varsa onun için de bir uzun poz daha yapabiliriz. Evet, şimdi şöyle yapacağım. 10 saniyeye geri dönüyorum. Ve sadece şimdi test etmek için şu şekilde çok kısa aralıklarla istediğim yerleri boyayacağım. Sadece test etmek için bu. Birazdan daha ciddi bir şekilde yapacağım bunu. Evet, ön taraf çok patladı ama şuradaki kayalıklar gayet güzel görünüyor. Biraz bakalım. Tamam, şu arada bir kayalıklar arasında bir boşluk var. Oraya denk geliyor. Samanyolu benim bulunduğum konumda. Okey, şimdi videoyu bence kapatalım. Ben burada biraz daha kompozisyon üzerinde çalışıp neden birazdan seçtiğim kompozisyonu seçtiğimden bahsedeyim. Şimdi bir iki tüyo vermek istiyorum. Lensin sonsuza fokusunu yaptıktan sonra fokus halkasını bantlayacağım ki yanlışlıkla hareket ettirmeyeyim. Aslında lensin üzerinde bant var ama ben şimdi ruloyu çıkardım. Oradan bir parça bant koparacağım. Bunlar elle kopartılabilen bantlar. Hemen fokus halkasını olduğu yerde bantlıyorum. Böylece fokusu yanlışlıkla elim lense çarpıp kaydırmamış oluyorum. Şimdi bir ikinci şey daha, tüyo da. Kadraj yapıyorsunuz karanlıkta. Vizörün içinden bakma gibi bir şansınız yok. Fotoğraf çeke çeke de ayarlamak zor. Ne yapıyorsunuz? Bir tane ışığı tam tersi vizörün içerisinden tutuyorsunuz. Vizörün içerisinden tuttuğunuz zaman projeksiyon oluyor ışık ve kadrajınızı görebiliyorsunuz. Şu anda mesela ben şeyi görebiliyorum. Alttaki taşa değiyor. Ayarlayabilirim. Mesela şuradaki taşları almayı isterdim ama Samanyolu burada yaklaşık 1-2 saat sonra buraya gelecek. Belki aşağı inip oradan o kayalıkları denk getiririz Samanyolu'na. Evet, kadraj yapmaya devam ediyorum. Birazdan belki bu nokta için final bir kadraj belirleyip size geri dönüyor olacağım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2 saattir çekim yapıyoruz. Biraz önce kayalıkların üzerindeydik. Oradaki kompozisyonu yeterince güzel bulmadım ve aşağı indik. Burada bir kısmı denizin içerisinde olan başka kayalıklar var. Çok daha güzel görünüyorlar. Şu ortada bir kayalığımız var. O bizim ön konumuz oldu. Ve hemen yanında 2 tane başka kayalıkta bu ortadaki konuyu destekler oldular. Yani kadrajı alttan kapattılar. Yatay bir kadrajımız var. Ve yukarıda da Samanyolu'nu görüyoruz. Bence çok güzel bir kompozisyon oldu. Şimdi yıldızı çekmeyi bitirdik. Zemini de çektik.
Yalnız zemini çekerken kafa lambalarımızı ve el fenerlerimizi kullanıp biraz ışıkla boyama yaptık. Güzel sonuçlar elde ettik. Ama şimdi bir tane de sadece yıldız ışığıyla yeryüzünü çekmek istiyorum. Denizi odaklamaya çalışmayacağım. Onun için ayrı bir layer almaya çalışmayacağım. Şu anda f4 ve yaklaşık 11 dakikalık bir fotoğraf çektik. Kayada fokusumuz. Gayet güzel görünüyor her yer. Şimdi bir tane yıldız ışığıyla yeryüzünü fotoğraflamayı düşünüyorum. Bu yaklaşık 40 dakika sürecek. ISO 400'de 40 dakikalık f4'te bir fotoğraf olacak. Bakalım nasıl çıkacak. Doğa Dayı kanalına. Bence çok güzel bir kompozisyon oldu. Bana doğru uçan bir şey. Hangi saatte nerede olduğunu... Merhaba. Çekim mi yapıyorsun? YouTube'a çekim yapıyor. Tabii buyurun geç. Bir iki tane daha noktaya ihtiyacım var. Eğer burası beklediğim gibi çalışmazsa alternatif bir iki tane daha noktam olması lazım. Yoksa bu gece fotoğraf çekemem.